Merhaba değerli izleyiciler. Bugün konumuz evrenin ezeliliği problemidir. Bu problemin incelenmesinde öncelikle kelam kozmolojik argümanına ve sırasıyla zaman felsefesi, gerçek ve edimsel sonsuzluk ile matematiksel sınırsızlık kavramlarına başvuracağız. Kelam kozmolojik argümanı. Felsefi araştırmanın dokusunda zaman kavramı hem büyüleyici hem de son derece karmaşık bir alanı kaplar. Zamanın doğasına ilişkin söylem, felsefe, teoloji ve bilimden gelen ipleri bir araya getirerek antik çağlardan modern çağa kadar zihinleri meşgul etmiştir. Zaman felsefesi üzerinden çıktığımız bu yolculukta kendimizi anlayışımıza meydan okuyan ve insan düşüncesinin sınırlarını zorlayan zengin fikirler manzarasında gezinirken buluyoruz. Aristoteles'in Tanrı ile özdeşleştirdiği bir ilke olan hareketsiz hareket ettirici kavramı bu araştırmada temel bir sütun olarak duruyor. Aristoteles'e göre bu varlık, harekete tabi olmaksızın hareketin nihai nedenidir ve bu görüşte bizleri derin düşünmeye davet eden bir paradoks sunar. Aristoteles evrenin sonsuzluğunu öne sürmüştür. Evrenin sonsuzluğuna dair bu iddia, yalnızca kutsal metinlere dayalı kanıtlara dayanmak yerine, Yunan düşünürlerin felsefi söylemlerine yönelen Hristiyan ilahiyatçılarla bir diyaloğu ateşledi. İslam'ın yükselişinden önce İskenderiyeli Aristotelesçi yorumcu John Philoponus, ex nihilo yani yoktan yaratılma kavramını savunan önemli bir figür olarak ortaya çıktı. Philoponus, Aristoteles'e karşı, Proklus'a karşı kainatın sonsuzluğu üzerine adlı eserleriyle olayların zaman içinde sonsuz gerileme olasılığına meydan okuyarak bu doktrinin temelini attı. Daha sonra evrenin sonsuzluğuna ilişkin tartışmalar, Immanuel Kant'ın tez ve antitezindeki ilk zaman antinomisiyle modern çağda yenilenmiş bir ifade buldu. Bu bağlamda kelam kozmolojik argümanı, basit ama derin bir kıyas etrafında yapılandırılmış, evrenin sonsuzluğun kavramına karşı bir akıl yürütme sunmaktadır. Var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni vardır. Evren var olmaya başladı. Dolayısıyla evrenin bir nedeni vardır. Felsefi ve teolojik önem taşıyan bu argüman, evrenin bir nedeni olduğuna dair kavramsal sonuçları ortaya çıkarmaya amaçlıyor. Yüzyıllar boyunca arka planda bırakılan bu argüman, evrenin zamanda bir başlangıcı olduğunu ima eden çağdaş astrofiziksel keşiflerle birlikte yeniden canlanmıştır. Bu canlanma, modern bilimin ampirik bulgularıyla kesiştiği için felsefi araştırmanın eskimeyen öneminin altını çiziyor. Kelam delilinin ilk öncülü sezgisel olarak doğru görünmektedir ve bir şeyin yoktan var edilemeyeceği şeklindeki metafizik sezgiye dayanmaktadır. Şeylerin sebepsiz yere yoktan doğabileceğini iddia etmek, ciddi metafizik söylemi terk etmektir. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Evrenin bir başlangıcı olduğu yönündeki ikinci önermeyi hangi kanıtlar destekliyor? Gerçek bir sonsuzluğun imkansızlığına ilişkin felsefi argüman ile zaman ve mekanın başlangıcına işaret eden bilimsel kanıtlar incelenmektedir. Potansiyel ve gerçek sonsuzluk arasındaki ayrım burada çok önemlidir. Aristoteles'in ebedi bir kozmos olduğu varsayımı ancak aynı zamanda bu kozmos içindeki hareket ve değişim kaynağını da tanımlamıştır. Alman matematikçi David Hilbert'in hayal gücünün bir ürünü olan ve Hilbert'in oteli olarak bilinen düşünce deneyiyle karşılaştığımızda gerçek sonsuz kavramının doğasında var olan özelliklerin canlı bir tasvirini sunduğunu görürüz. Sonsuz sayıda odası olan ve tüm odaların dolu olduğu bir otel hayal edin. Senaryo, kalacak yer arayan sonsuz sayıda yeni misafirin gelmesiyle daha da ilgi çekici hale geliyor. Tesis sahibi yılmadan her odadaki bir kişiyi orijinal oda numarasının 2 katı olan başka bir odaya yerleştirir. Ve böylece tüm tekil sayılı odaları yeni misafirleri için serbest bırakır. Bu akına rağmen oteldeki misafir sayısı eskisi gibi yine sonsuz olarak kalmaktadır. Bu manipülasyon otelin kapasitesini hiçbir zaman aşmadan sonsuza kadar tekrarlanabilir. Ancak bazı misafirler ayrıldığında paradoks daha da derinleşiyor. Bir misafirin bir numaralı odadan çıkması durumunda sonlu ötesi aritmetik kurallarına göre odadaki kişi sayısı değişmeden kalır. Eğer gerçek sonsuzluk metafiziksel olarak mümkün olsaydı böyle bir otelin varlığı da düşünülebilirdi. Ancak Hilbert'in oteli düşünce deneyinin saçmalığı
gerçekte gerçek bir sonsuzluğun var olamayacağını gösteriyor. Bu argümanı eleştirenler bir ikilemle karşı karşıyadır. Saçmalığı bir olasılık olarak kabul etmek ya da gerçek sonsuzluğun sınırlarını kabul etmek. Bu düşünce deneyi ve ardından gelen tartışma temel bir noktanın altını çiziyor. Şu ana varan sonsuz olaylar dizisi, gerçek anlamda sonsuz sayıda şeyin varlığını gerektirecektir. Eğer evrenin bir başlangıcı olmasaydı, şu andan önce gerçek anlamda sonsuz sayıda olay meydana gelirdi. Bu da mevcut olayı sonsuz bir dizi haline getirirdi. Sonuç olarak eğer öncüller geçerliyse mantık, geçmiş olaylar dizisinin sonlu olması ve bir başlangıcı sahip olması gerektiğini belirtir. Bu nedenle evrenin kendisinin bir başlangıcı olması gerekir. Felsefi bir titizlikle örülmüş ve matematiksel hayal gücüyle zenginleştirilmiş bu anlatı, bizi evrenin doğası ve sonsuzluk kavramı üzerinde düşünmeye davet ediyor. Matematiksel sonsuzluğun soyut alanını, fiziksel varoluşumuzun somut gerçekliğiyle uzlaştırmamız için bizi zorluyor. Evrenin başlangıcına ilişkin felsefi argümanlar ile bu iddiayı destekleyen fiziksel kanıtlar arasındaki etkileşim, soyut ile deneysel olanı iç içe geçiren büyüleyici bir anlatı sunmaktadır. Evrenin genişlemesi. Felsefeden bilimsel doğrulama alanına geçiş, modern bilimdeki en heyecan verici gelişmelerden birini inceliyor. Astronomi ve astrofizikte derin kökleri olan bir konu olan evrenin genişlemesi. Geleneksel kozmolojideki çalkantı, Albert Einstein'ın yeni keşfettiği genel görelilik teorisini 1917'de kozmosa uygulamasıyla başladı. Einstein denklemlerinin yapay olarak değiştirilmedikçe statik, sonsuz bir evrene izin vermediğini fark etmiştir. Bu da evrenin ya genişleme ya da daralma fazlarından birinde olduğunu göstermekteydi. Bu fikir o zamanlar yaygın olan statik ve ebedi kozmosa olan inançtan bir sapmaydı. Genişleyen bir evrenin potansiyeli 1920'lerde böyle bir evreni öngören, Einstein'ın denklemlerinden bağımsız çözümler bulan Alexander Friedman ve George Lemaitre tarafından daha ayrıntılı olarak araştırıldı. İlerleyen yıllarda Edwin Hubble'ın 1929'da uzak galaksilerden gelen ışıktaki kırmızıya kaymaya ilişkin gözlemleri, evrenin genişlediğinin önemli bir doğrulaması olarak hizmet etti. Doppler etkisi olarak anlaşılan bu kırmızıya kayma, Friedman ve Lemaitre tarafından önerilen genel görelilik teorisine dayanan tahminlerle uyumlu olarak galaksilerin bizden uzaklaştığına işaret ediyordu. Bu model, önceden var olan uzayda hareket eden galaksileri tasvir etmek yerine uzayın kendisinin genişlediğini ve şişen bir balonun üzerindeki noktalara benzer şekilde galaksilerin birbirinden uzaklaşmasına neden olduğunu ileri sürdü. Bu genişleme zamanda geriye gidildiğinde evrenin giderek daha yoğun hale geleceği ve evrenin başlangıcını işaret eden tekillik olarak bilinen sonsuz yoğunluk noktasına yol açacağı anlamına gelir. Evrenin neden var olduğu sorusu derin zorlukları beraberinde getiriyor. Mutlak bir başlangıcın metafiziksel imalarından rahatsız olan bazı teorisyenler, sürekli yaratım, salınan evren modelleri ve boşluk dalgalanma modelleri gibi çeşitli yaklaşımlarla ebedi bir evreni modellemeye çalıştılar. Bununla birlikte sonsuz genişleme ve kuantum yerçekiminden içeren kozmogoni araştırmaları, standart modelin evrenin mutlak başlangıcına ilişkin öngörüsüne meydan okumayı amaçlamaktadır. 1994'teki Bort-Gut-Vilenkin teoremi ve bunların 2003'teki geliştirilmiş hali, tarih boyunca genişleyen herhangi bir evrenin sonsuz bir geçmişe sahip olmayacağını öne sürüyordu. Bu da başlangıçta bir tekilliğin varlığını gösteriyordu. Fiziksel mantığı açısından son derece basit olan bu teorem, evrenin Planck zamanından önceki belirli fiziksel tanımına bakılmaksızın genişleyen tüm evren modellerinin kozmik bir başlangıç sorunuyla karşı karşıya olduğunu öne sürüyor. Bu bulgular bizi var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni olduğu ve evrenin var olmaya başladığı önermesinden hareketle evrenin bir nedeni olduğu sonucuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Uzay ve zamanı aşan evrenin nedeni, en azından önceki nedensel koşullardan bağımsız olma anlamında zamansız, mekansız, maddi olmayan, değişmez ve nedensiz olmalıdır. Bunun nedeni, nedenlerin sonsuz gerilemesinin mümkün olmamasıdır. Bu da kozmosun kökeni olarak, metafiziksel olarak gerekli bir varlığı akla getirmektedir. Felsefi akıl yürütme ile bilimsel delillerin bu sentezi, evrenin bir başlangıcı ve dolayısıyla bir nedeni olduğu iddiasına sağlam bir temel sağlar.
Zaman felsefesi. Öncelik ve sonralık kavramlarının izahı ancak zamanın varlığı ile mümkündür. Madem ki önce ve sonra şeklinde değer ataması zaman itibariyledir, öyleyse zaman için bir başlangıç ileri sürmek de ancak zaman içerisinde olacaktır. Eğer zamanın bir başlangıcı olsaydı, o başlangıçtan önce de bir zamanın bulunması gerekirdi. Çünkü bir şeye başlangıç tayin etmek ancak zaman içerisinde mümkündür. Dolayısıyla bu döngü sonsuza kadar gideceğinden zamanın bir başlangıcı olduğu düşüncesi felsefi açıdan tutarsızdır. Ancak zamanın bir sebebinin olup olmadığı metafizik bir tartışma konusudur. Metafizik gerçeklikler insan aklının kavrayışının ötesindedir. Çünkü maddi varlığın hiçbir kategorisi bu alanda uygulanamaz. İslam filozoflarına göre kadim olan varlıklarda öncelik ve sonralık zaman bakımından değil, zat ve mertebe bakımındandır. Eğer bu öncelik ve sonralık zaman bakımından olsaydı, önce ve sonra olan arasında bir zaman dilimi bulunacak ve bir şeyin varlığından önce onun yokluğunun gelmesi gerekecekti. Bu durumda da zamanın varlığının başlangıcından önce onun yokluğu bulunacaktı. Yani zaman yok olan bir önceden sonra kalacaktı. Bu takdirde bir önceden sonra ve bir sonradan önce olacaktı. Böyle olan bir şey öncenin başlangıcı değildir. Öncenin başlangıcı olmayan şey ise zamanın başlangıcı olamaz. Bu mahiyete sahip bir şey kendisinin sebebi olarak kısır bir döngü içerisinde tutarsızlığa düşer ve olamayacağı aklen ispat edilmiş olur. Zamanın ezeli bir süreklilik olup bu sürekliliğin farklı boyut ve gerçeklik düzeyleri bulunmaktadır. Zaman içerisinde bir başlangıcı bulunmaması sebebiyle ezeli ve ebedidir. Varlığının bir başlangıcı bulunmadığı gibi sonu da bulunmamaktadır. Eğer mutlak varlık, Tanrı, zaman içinde zamandan önce olsaydı, bu önceliğinde bir başlangıcının bulunması gerekirdi ki, onun da zaman içinde olası durumları kaçınılmaz olurdu. Bu takdirde hem Tanrı'ya bir başlangıç atfedilme yanılgısı içerisine düşülür, hem de zamandan önce başka bir zamanın bulunduğu gibi tutarsız bir fikir savunulmuş olurdu. Zamanın varlığı ve ezeliliği kendi zatı ile değil, ancak Tanrı iledir. Zaman kendi varlığının sebebi olmadığı gibi yok edilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Çünkü hakiki manada zaman, oluş ve bozuluşa dayanan evrende bulunmamaktadır. Bu yüzden de ne mutlak olarak kadim, ne mutlak anlamda sonradan gelmedir. Zamanın kökenine ilişkin felsefi araştırma, metafizikten teoloji ve kozmolojiye kadar çeşitli disiplinleri kesişen son derece karmaşık bir konudur. Zamanın özü, her biri iç tutarlılık için çabalayan felsefi sistemlere göre değişen tanımlarla anlaşılması zor olarak kalmıştır. Bu bağlamda göreli ve nesnelerin hareketiyle bağlantılı olan ölçülebilir zaman ile insan bilincine ve öznel deneyime dayanan hayali zaman olmak üzere iki temel kavram ortaya çıkar. Dahası zamanın geçmiş, şimdi, gelecek sürekliliğinde işlemediği, ardışık düzenin ötesinde tüm varoluşu ve olayları kapsayan ebedi bir şimdide var olduğu metafizik zaman kavramı da vardır. Evrenin her zaman var olduğu iddiası, zamanın kendisinin sonradan var olduğu fikriyle çelişiyor. Bu görüş evren gibi zamanın da ezeli, madde ve hareketten ayrılamaz olması gerektiğini öne sürüyor. İslam filozofları evrenin ve zamanın aynı anda Tanrı'dan kaynaklandığı konusunda büyük ölçüde hemfikirdirler. Tanrı'nın aşkın doğasını tüm varoluşun kökeni olarak vurgularlar ve böylece zamanı zamansal ardıllıktan ziyade ilahi yaratıma bağlı kılarlar. Evrenin varlığının ve buna bağlı olarak zamanın zamansal öncelik veya ardışıklık gerektirmediği, daha ziyade nedensel öncelik gerektirdiği önermesi önemlidir. İlahi irade veya yaratılıştan önce gelen bir zaman kavramını reddeder ve bunun yerine evrenin varlığından önce zamanın var olmadığı, Tanrı'dan doğrudan bir yayılma olduğunu varsayar. Bu bakış açısı zamanın zamansal bir başlangıcının kavramının imkansızlığını vurguluyor ve bunun yerine kökleri ilahi nedenselliğe dayanan metafizik bir başlangıcı savunuyor. Ateist argümanlar ise uzay zamanın sıfır enerji, vakum boşluğundan kendiliğinden ortaya çıktığını öne süren ve dolayısıyla zamanın nedensel kökenini reddeden zıt bir görüş sunar. Bu bakış açısı esasen ilahi bir yaratıcıya olan ihtiyacı ortadan kaldıran ebedi bir boşluk potansiyelini ortaya koyar. Ancak aynı zamanda boşluğun ebedi doğasını
ilahi bir nitelikte eşitleyerek yanlışlıkla zamanı tanrısallaştıran kendi metafiziksel imalarını da ortaya koymaktadır. Bu noktaya kadar zamanın oluşumunun evrenin hareketi ve varoluşuyla özünde bağlantılı olmasından insan kavrayışını aşan ilahi bir yaratım olmasına kadar kavramsallaştırılabileceği çeşitli yolların altı çizilmiştir. Gerçek sonsuzluk ve potansiyel sonsuzluk. Evrenin sonsuz olarak var olduğu iddiası, birbirini izleyen bir dizi ekleme yoluyla gerçek bir sonsuzluğun varlığını varsayar. Ancak Hilbert'in otel paradoksunun incelenmesi, zamansal bir dizideki gerçek sonsuzluk kavramının doğasında var olan çelişkileri ortaya koyuyor ve bu da sonsuz bir zamansal gerilemenin mümkün olmadığını öne sürüyor. Bu paradoks evrene uyarlandığında geçmişteki sonsuz zamansal olaylar dizisinin şu anda bulunduğumuz duruma gelemeyeceğini, dolayısıyla evrenin bir başlangıcını gerektirdiğini gösterir. Dahası Cantor'un çapraz argümanı aracılığıyla sonsuzluğun farklı büyüklüklerini göstermesi, sonsuz dizilere ilişkin basit kavramları aşan incelikli bir sonsuzluk anlayışı sunar. Potansiyel ve gerçek sonsuzluk arasındaki ayrım burada çok önemli bir hale geliyor. Gelecek, potansiyel olarak sınırsız, sonsuz olarak kavramlaştırılabilirken, yani her zaman yeni anların eklenmesine izin verirken, geçmişin fiili sonsuzluğu ise tamamlanmış bir sonsuzluğu ima eder ki, bu da kavramsal olarak sorunludur. Evrenin geçmişinin sonsuz olduğu iddiası, tamamlanmış bir sonsuzluğu gösterir ve bu, sonsuzluğun tamamlanamayan bir şey olduğu tanımıyla çelişir. Böylece şimdiki anın varlığı, zamanda sonsuz bir gerilemenin imkansızlığının altını çizmekte ve evrenin sonlu bir geçmişi ve dolayısıyla bir başlangıcı olduğuna işaret etmektedir. Bu sonuç, ötesinde hiçbir eklemenin mümkün olmadığı nihai sınırsızlığı temsil eden bir kavram olan mutlak sonsuzluğun varlığını öne süren Cantor teoreminin çıkarımlarıyla örtüşmektedir. Mutlak sonsuzluk kavramı, metafiziksel olarak derin olmakla birlikte aynı zamanda sonsuzluk kavramının fiziksel evrene uygulanmasının sınırlamalarının da altını çizer. Çünkü bu zamansal olaylar dizisine bir sınır önerir ve böylece evrenin başlangıcına ilişkin argümanı güçlendirir. Özetle evrenin başlangıcının matematiksel paradokslar ve teoriler merceğinden yeniden değerlendirilmesi, evrenin sonlu bir başlangıcına yönelik felsefi zorunluluğunu vurgulamaktadır. Levh-i Mahfuz. Evrenin başlangıcına ilişkin felsefi söylem, metafizik araştırma ile teolojik içgörü arasında köprü kuran derin bir sentez sunar. Allah'ın Kur'an'da levh-i mahfuza yapılan atıflarla ifade edilen, tüm olay ve varlıkları tek bir anda yarattığı anlayışı, zamanın ve varlığın tabiatına bakmak için eşsiz bir mercek sağlamaktadır. Bu teolojik bakış açısı, Tanrı'nın bilgisinde geçmişin, şimdinin ve geleceğin hepsinin tek, zamansız bir anda tutulduğunu öne sürer. Bu görüş, zamanda sonsuz bir gerileme olasılığına karşı çıkan felsefi argümanlarla uyumludur. Felsefi söylem, evrenin zamansal sonluluğunu tartışmak için matematiksel paradokslardan ve teorilerden yararlanırken, teoloji ise insanın geçmiş ve geleceğe ilişkin doğrusal algılarını aşan, bizzat zamanın yaratılmış bir boyut olduğu bir model sunar. Tanrı'nın bilgisinin geçmiş-gelecek arasında bir ayrım yapmaksızın olmuş ve olacak her şeyi kapsadığı yönündeki teolojik iddia, zamanın sonlu doğasına ilişkin felsefi anlayışla örtüşmektedir. Bu sentez, evrenin ve zamanın gözlemlenebilir gerçekliğimizde bir başlangıca bağlıyken, ilahi bilgi alanında tamamlanmış bir bütün olarak var olduklarını, burada başlangıç veya son kavramının ilahi her şeyi bilmenin, zaman ötesi doğası nedeniyle tartışmalı hale geldiğini ortaya koymaktadır. Üstelik her anın ve her olayın Allah'ın bilgisi dahilinde holografik bir hafızada saklandığı düşüncesi, geleneksel zaman ve varlık anlayışımızı derinden sarsıyor. Bu, doğrusal zaman algımızın bir yanılsama olduğunu, varoluşun tüm anlarının aynı zamanda zamansız bir alemde mevcut olduğunu öne sürüyor. Bu teolojik felsefi sentez, evrenin bizim zamansal, sonlu perspektifimizden bir başlangıca ihtiyaç duymasına rağmen, Tanrı'nın sonsuz bilgisi dahilinde eksiksiz, sınırsız bir varlık olarak bulunduğuna dair kapsamlı bir görüş sunmaktadır. Bu bütünleşik anlayış bizi, evreni sadece bu ana yol açan bir dizi zamansal olay değil, tüm anları bütünüyle kapsayan zamansız ilahi bir yaratım olarak düşünmeye teşvik ediyor. Böylece tartışma insan anlayışının sınırlarını aşıyor ve bizim algıladığımız şekliyle zamanın
zamanın sınırlarının ötesinde var olan Tanrı tarafından yaratılan bir boyut olduğu gerçeğini işaret ediyor. Geleneksel olarak Tanrı'nın varlığının kanıtı olarak öne sürülen kozmolojik argüman, nedensellik ilkesine dayanır ve varlığı için koşullara bağlı olan her şeyin bir nedeninin olması gerektiğini ileri sürer. Bu üç aşamada ortaya çıkar. Birincisi, şartlı varlığı olan her şeyin bir varoluş nedeni olduğunu belirtir. İkinci olarak sonsuz bir nedensellik zinciri olasılığını reddeder. Sonuç olarak da koşullu varoluşuyla sınırlanmayan nedensiz bir ilk nedenin gerekliliğini ortaya koyar ve böylece nedenlerin sonsuz gerilemesinden kaçınır. Bir paralellik kurarak matematiksel olarak var olan gerçek sonsuzluklar kavramını dikkate alırsak, bu hiperuzayda 4 boyutlu bir hiperkürenin varlığına benzer olacaktır. Gözlemimizin yokluğu onun varlığını ortadan kaldırmaz. Daha doğrusu matematiksel kavramların gerçekte ortaya çıkabileceğini iddia eder. Bu tefekkür, matematiksel soyutlama ile fiziksel gerçeklik arasında büyüleyici bir diyalog başlatır. Ancak sonsuzluk söylemi, içsel çelişkileri ve paradoksları ortaya çıkarmaktadır. Örneğin Cantor'un her ikisi de sonsuz olmasına rağmen gerçek sayıların doğal sayıları aştığını gösteren matematiksel kanıtı, sonsuzluğun kafa karıştırıcı doğasını vurguluyor. Dahası fiziksel bir sonsuzluğa ekleme yapmanın, onun miktarını arttırmadığı ve benzer şekilde ondan çıkarma yapmanın da onu azaltmadığı düşüncesi, sonsuz sistemlerin mantığa aykırı özelliklerinin altını çiziyor. Bu özellikler sonsuz sistemlerin toplama veya çıkarma yoluyla değişmeye karşı dayanıklı olduğunu ve sezgisel anlayışımıza meydan okuyan statik ve değişmez bir sonsuzluk görünümü sunuyor. Dahası parçaların bütüne eşitlenebildiği, sonsuz bir sistemin bütününün parçalarından daha büyük olmadığı paradoksu, geleneksel akıl yürütmemize de meydan okumaktadır. Sonsuza kadar uzanan bir geçmişte, herhangi bir anda durup geriye baktığımızda, geçen zaman herhangi bir noktadan gözlemlenenle aynı görünecektir. Bu paradoks, zamanın sonsuz bir geçmişe sahip bir sistemde ilerlemediğini öne sürmektedir. Sonsuzluk ve sınırsızlık kavramı. Her şey ya bir ilkedir ya da bir ilkeden gelir. Ayrıca sonsuzluk yaratılamaz ve yok edilemezdir. Bir ilke olarak yaratılan her şeyin sonlu olması zorunludur. Sonsuz olanın bir sonu olmadığı gibi tam da bu sebepten bir başlangıcı da yoktur. Sonsuzun kanıtlarından bazıları zaman ve büyüklüklerdeki bölünmedir. Ancak sonsuz özü itibariyle salt hayal gücüne indirgenemez. Sınırlanmış olan her şey sınırını başka bir şeye göre bulur. Bir şey hep başka bir şey tarafından sınırlanmak zorundaysa sonsuzun sınırının olmaması gerekir. Sonsuz aşılamaz ve sonsuz olan şey düşüncemizde asla kendi bütünlüğüyle tasavvur edilemez. Bütün elemanlarını birer birer tanımlamaya çalıştığımız zaman bir bölüm bir bütün oluşturamaz. Çünkü her durumda henüz düşünmediğimiz bazı elemanlar olacaktır. Sınırsız olan hiçbir biçimde tam bir bütünlük olarak tasavvur edilemez. Çünkü tamamlanmış olan şeyin bir sınırı vardır ve sınır sınırlayıcı bir unsurdur. Oysa sınırsızlık içkin anlamından dolayı her tür sınırın yokluğunu belirtir. Sınır her nesneye biçimini ve niteliğini vererek onu elle tutulur biçimde gösteren şeydir. Öte yandan sınıra ek olarak her nesnenin onu sınır ilkesiyle kuran, varlığının sabit kalmasını engelleyen bir karşıt doğa ilkesi vardır. Sınırsız tam da böyle bir ilkedir. Aynı zamanda olumsuz ve yıkıcı bir ilkedir de. Çünkü sınırın getirdiği düzeni yıkmak, gerçekliği düpedüz, şekilsiz ve düzensiz kılmak anlamına gelir. O zaman da her şey somut bir varlık olarak kendi tanınabilirliğini yitirir. Olaylar kopuk, öngörülemez ve mantıksız bir gelişmeye elverişli hale gelir. Oluş kavramı sınırsız kümenin varlığını açıklamaya yardımcı olur. Böyle bir kümenin elemanları aynı anda var olmadığı gibi, yani hepsi aynı anda var olamayacağı için bir tür zamansal ardışıklık içinde bitmeyen bir şekilde var olur. Bu bağlamda sonsuzun varlığı edimsel olarak olanaklı hale gelebilir. Varoluşun özdeksel ilkesiyle bağdaşır. Hatta onun biçimsel ilkenin karşıtı olduğu da söylenebilir. Sınırsız görünür nesnelerin özdeksel temelidir ve bir bakıma onların belirsiz bölünebilirliği olarak tasavvur edilir. Aslında somut varlık kendi içinde tamamlanmış bir biçimdir. Onu bütün kılan sonsuz küçüklerin, yani diferansiyel birimlerin
belirsiz gizil gücün temelinde sınırlayıcı biçimsel ilkeyle inşa edilmiş, tekrarlanamaz bir bütündür. Bir cismi bölmek söz konusu olduğunda artık bütünden değil, parçalardan söz edilmeye başlanır ve biçim tehlikeye girer. Ancak bölünme uç noktaya, yani sonsuz küçüklere taşındığında orijinal biçim parçalanmış, tanınmaz ve başka bir şeye dönüşmeye hazır hale gelmiştir. Sonsuz bölünmede daha sonraki bütün varoluşların temelinde arı gizil güce geri dönme eğilimi saklanır. Burada özdeksel ilkeyi, her şeyi var eden ve yok eden nihai nedeni buluruz. Kainatın temel yapı taşı odur. Her şey onun aracılığıyla var olur ve yok olur. Doğum ve yıkım ardı ardına gelen döngüde ortaya çıkarlar. Gerçeklik sınırlarla belirlendiği zaman hakiki sonsuzun ortaya çıkması için sonlu biçimin içine kapanması gerekir. Sınırsız biçimler henüz oluşmadığı için içinde hiçbir şeyin olmadığı bir ilk kaos olarak tasarlanmıştır. Eğer bir cismi belirsizce bölmek istersek onun yapısal ve bölünemez unsurlarına ulaşamayız. Ama bu bölünme sürecinde neredeyse elemanlarının sonsuz küçük düzeyinde bir biçimin yerine diğerinin oluşmasını ayıran sınırsızların arasındaki belirli bir oran ya da dağılımlarında belirsiz bir farklılaşmaya tanık olabiliriz. Varyasyonların olanakları sonsuzdur ve bunların pek çoğu yapısal unsurlar arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve görünmez orantıların küçük, hatta sonsuz küçük değişimlerine bağlıdır. Küçük değişimler kaos teorisine göre ilkelerinin farklı eğilimlere sahip olması nedeniyle büyük değişimlere yol açarlar. Sonsuz küçükler arasındaki kombinasyonların hesaplanamaz sayısı ve doğada eğleyen bir süreklilik ilkesinin varlığını ima eden sayısız biçimsel farklılığı meydana getiren bilinemez durumlar vardır. Her şeyde doğuştan sınır ve sınırsız ya da benzer bir deyişle bir ve çok vardır. Cisimlerin bölünmesinde birlik ve çokluk arasındaki indirgenemez çatışkının en açık belirtilerinden birini buluruz. Birlik ve çokluk, sınır ve sınırsızlığın eş anlamlılarıdır. Her nesne tam bir bütün olarak tanımlanabilir, kavranabilir ama aynı zamanda tam ve gerçek bir sayma işleminden kaçarak sonsuz bir çokluğu oluşturan bütün parçalarının kümesidir. Sınırsızca artan bir sistem, her artış adımında edimsel varlık olarak temsil edilse bile belirsiz artma kapasitesiyle bir sona asla ulaşamaz. Bu gizil gücü anlamlı kılması ve onu kapsaması gereken eylem zaten ortada yoktur. Bu yüzden sonsuzluk kavramı bir potansiyel olarak kalır. Asla edimsel boyuta erişemez. Ve bu yüzden asla tecrübe edilemez ve kavranamaz. İnsan herhangi bir sonsuzluğu algılayamasa da ve anlayamasa da belirsizi sonsuz sanır. Bir kaygı, zorluk, bir arzu duyar. Ve hayal gücünü, algıyı ve düşünceyi tümüyle etkisi altına alan bir yetersizlik hisseder. Kendisini yetkinleştirmek ve tamamlamak için sonsuza ulaşmayı irade eder. Arzunun en derin doğası, onun mutlak, var olmayan ve belli bir zevkle tanımlanamayan bir nesneye yönelmesidir. Bu nedenle onun doğası özdeksel olarak sonsuzlukla ilgilidir. Çünkü her bir zevk sınırlanmıştır. Ama belirsiz bir biçimde yayılan zevk böyle değildir. Akıl, sınırsız olmasını arzuladığı şeyin açık bir düşüncesini oluşturamaz. Bu yüzden bu duygunun hayal edilebilir bütün uzanımlarını kucaklar ve onlara erişmek ister. Bunun sonucunda ruh hapsolduğu bedenle sınırlı ve sarılmış olduğundan arzulanan nesneye ulaşmakta bir boşluk olduğunu idrak etmesi ve onun yanılsama olduğunu keşfetmesi ve bu sona ulaşmış olması kendisinde derin bir acı meydana getirir. Gerçeklikte karşılığını bulamayacak olan sonsuzluk arzusunun ideal yeri, umutlarımızın ve yanılsamalarımızın kurgusal yanını besleyen hayal gücüdür. Sınır, herhangi bir nesnede onu sınırlayan, sınır olarak görev yapan sonsuzluğun doğasını tanımamızı sağlayan şeyin kendisidir. Sonsuzluk sınırlanmış olsa bile bu sebepten dolayı sonsuzdur. Çünkü gerçekte sınır değil, sonsuz sınırlanmıştır. Çünkü sonlu ile sonsuz arasında sınırın doğasına sahip başka bir şey yoktur. Nokta bir limittir ama yine de gizli bir biçimde sınırsızı ele geçirir. Geometrinin onunla dolu olmasının sebebi de budur. O, geometrik şekillerin belirleyici sınırıdır. Çünkü o, sınırsız ile onu içeren arasındaki sıralı zinciri tutar. Üç boyutlu bir cisim yüzey ile sınırlıdır. Yüzey çizgi ile, çizgi de nokta ile.
Sınırsız bir şey, kendisini sınırlayan bir nokta ile karşılaştığında kendi doğasını değiştirir ve daha önceki etimselliği varsayılan yönelmiş bir gerilime dönüşür. Matematikte limit kavramı bir süreç ve sınırsız bir gizil güç izlenimini barındırmasına karşın bu gizil gücün aşılamazlığını biçimsel anlamda çözmektedir. Matematikçi Hermann Weyl, katı varlığın limit süreciyle oluşta çözünüyormuş gibi göründüğünü, ancak bu görünüşün yanıltıcı olduğunu ifade eder. İnsanın zaman bilinci, algının bir alt sınırına, yani anlaşılmaz bir küçüklükte kaybolan zamansal aralıkları aşan en küçük bir eşiğe sahiptir. Eğer bir diziyi bütün aralıkları ile bilinçli olarak düşünmeye çalışsaydık, bu somut olarak zihinsel eylemlerin sayılabilir bir sonsuzluğunda meydana gelecekti. Bir nicelik kendisiyle sonsuz defa toplanırsa sonsuz elde edilir. Ancak bu bir paradokstur. Belirli bir aralıkta sonsuz küçüklerin toplanması, integral, ancak sayısal bir limit değere ulaşır ve o değeri asla aşamaz. Bütün dizinin zihinsel olarak düşünülmesi, olanaksız bir sınırsız zaman diliminde meydana gelemez. Bu da sonlu limit kavramını ortaya atar. Zenon, 0-1 aralığının aşılabileceğine duyduğu kuşkuyu dile getirirken, dizinin sayma sürecine karşılık gelen, zihinsel eylemlere indirgemenin yol açtığı kabul edilemez gecikmeyi kullanmış, ancak bu sürecin mevcut mesafeye ilişkin fiziksel zamanın ölçüsünün birebir üretmediğini vurgulamıştır. Alt aralıkları kendi doğalarına birebir karşılık gelen aralıklar olarak deneyimleyemeyiz. Onun yerine onların süresine ilişkin izlenimimizi mesafenin her birimi için bizim minimum eşiğimizi ya da sınırı aşması gereken zihinsel tasavvur eylemimiz için gereken zamandan ediniriz. Bu bizim gözlemlenebilir deneyimimizi bütünüyle göz ardı eden saf soyutlama eylemi ile analitik olarak hesaplanan zaman aralıkları ile örtüşür. O halde belirsiz ölçüde küçük bir aralığı aşma tasarısı, limit ilkesiyle yönetilen, olayın doğrudan temsilini aşan bir şeyle karşı karşıya gelmek demektir. Limit aşılsa bile bu sonsuz küçük dilimler algılanamadığı için hiçliğe dayanmakta ve meydana gelen bu olayın kaynağı hiçlik olmaktadır. Her koşulda bir gözlemlenebilirlik eşiğinin varlığı, kuantum fiziğinde ve algı psikolojisinde açık bir varsayımdır. Her ölçümün tek bir sonlu kesinlik derecesi, muhtemelen olanaklı bir kesinliğin mutlak bir alt sınırı olduğunu destekler. En derin zihinsel sezgilerimiz de bu sınırı gerektirmektedir. Enerjinin de durağan durumları, kuantumlarının sonlu değişimine bağlı bir şekildedir. Yani enerji de bu kesikli yapıyı göstermektedir. Herhangi bir eylem, zihinsel bir işlemin yerine getirilebilmesi için gereken minimum zaman aralığının varlığı ilkesi yüzünden somut yaşam sonsuz küçük olarak bölünemez. Bir uzunluk birimi sonsuz kez kendisiyle toplandığında sonlu bir zamanda aşılamayacak bir uzaklık elde edilir. Ancak sınırsızın tersi bir akıl yürütme ile uzunluk birimini öbeklendirme yolu ile sonlu aralıklara bölerek sonsuzluğu sınırlı bir zaman aralığında bir anlamda aşılabilir olarak görebiliriz. Bütün parçalarının eksiksiz bir analizinin yapılması örtük olarak imkansız olsa bile kendi bütünlüğü içerisinde görülebilir ve somuttur. Immanuel Kant, deneysel olarak sezilebilen bir bütünlüğün sonsuza bölünerek örneklenebildiği sonsuza erişme ile hiçbir şekilde sınırlanamayan belirsize erişme arasında bir ayrım ortaya koymuştur. Evrenin sonsuzluğunu düşünürken tam tersi bir sonuca ulaşırız. Bu durumda sonsuz dizinin her nesnesini içeren deneysel olarak sezilebilir bir bütünlük yoktur. Ve bu dizi bizim sezgimizle bir araya getirilmiş şeylerin ötesinde bulunan bir çerçevenin nesnelerin ardışık toplamı ile ilerler. İlk durumda sonsuz bütünün ardışık elemanları daha önce var olan bir bütünde bulunurlar. İkincisinde ise hep sonlu kısmi bütünlüğün dışında aranırlar. İki sonsuz terimi de olanaklıdır. Ancak bir sınır ile sınırlanma durumuna sahiptir. Bunlardan birisi sonsuza bölme, diğeri ise sonsuza toplamadır. Bu ikisi arasındaki farkın giderilmesi yolunda bir uslanlama yapılmıştır. Sonlu bir zamanda sonsuz sayıda işlem yapabilen tamamen kurgusal bir makine olduğu varsayılmıştır. Buna göre ardışık aralıklarda her aralığın başında kesilen bir yol vardır. Yani yolun toplam zamanının giderek kısalan zaman aralıklarında sonsuz sayıda duraklayan kesikli bir yol. Sonsuza yaklaşan aralıklarda istenen hızlanmaya ulaşabilmek için gerekli ivmelenme belirsiz olacaktır. Böyle bir ivmelenme için gerekli enerji de sonsuzdur.
Eğer sistemin dinamik yasaları dışlanırsa, bu şeylerin sonsuz kümesinin sonlu zamanda oluşturulabileceğine dair tanımsızlığın örneği verilebilir. Sonsuzda gerileme potansiyel halden aktüel hale dönüşür. Varlıkta niteliksel bir öz tanımlandığı sürece limit geometrik bir minimum, bir nokta ya da sonsuz küçük olarak temsil edilir. Sınır aşkın bir düzendeki bir düzlemde sonsuz ölçüde küçük bir şey olarak vardır. Sınır sınırlanan şeye göre aşkındır. Tözler zorunlu olarak vardır. Çünkü her açık ve belli farkındalık hiç kuşkusuz bir şeydir. Ve bu nedenle onun kaynağı hiçlik olamaz. Zihin sonsuzun yeterli ve tam bir tasavvurunu elde edemez. Çünkü onu ele geçirirken kaçınılmaz olarak belirlenen sonu gelmez, ardışık adımları izlemek zorundadır. Bu da bize sürecin kendisine ait kesin çözümüne dair hiçbir ümit vermez. Bu nedenle hayal gücümüzün ya da düşüncelerimizin bölünmesi nihai bir sonuca ulaşmalıdır. Bir minimum değere erişmeli ve sonucunda herhangi bir alt sınıfa indirgenmemelidir. Bütünüyle yok edilmedikçe ortadan kaldırılamaz bir kavrama dönüşmelidir. Bu sayıların ve oranlarının belli bir düşüncesini oluşturmayı başarabilir ve bir kum taneciğinin binde birinden ya da 10 binde birinden meşru olarak söz edebiliriz. Ancak Hus'un ilk başta oluşturduğu kum tanesi imgesi ile onun daha sonra böldüğü kum tanesi imgesi arasında hiçbir fark yoktur. İmgenin niteliği değişmez bir bütündür. Bu yüzden hayal gücü ve zihin holografik yasalara uymaktadır. Küçük parçaları ayırma, varoluşun salt zamansal ve uzamsal algısında kendisini gösterir. Bu ilksel olarak zamansal döngülerde ve zamanda devinen nesnelerin uzamsal biçimlerinde somutlaşır. Wittgenstein'e göre bir nesnenin karmaşıklığı, önermenin anlamı için belirleyici ise, önermeyi belirleyen koşulun önermesinde tanımlanmış olmalıdır. Bileşimi bu anlam için belirleyici olmayan koşulla bu önermenin nesneleri basittir. Bunlar daha fazla bölünemezler. Basit şeylere duyulan gereksinim, anlamın kesinliğine duyulan gereksinimdir. Bu nedenle bir önerme kuramsal olarak belirsiz biçimde parçalara ayrılabilse de, bu onun sınırını oluşturan belirsizlik ve genellik derecesinde örtüktür. Örneğin, eğer bir saatin çekmecede olmadığını söylersem, mantıken bunu izleyen saatin zembereğinin de çekmecede olmadığını söylemeye gerek yoktur. Saat derken saati ihtiva eden tüm parçaların bütünlüğü kastedilir. Bir önerme sonsuz ölçüde karmaşık olmadan da sonsuz noktalarla uğraşabilir. Pek çok şey bu önermenin içinde zihinsel olarak örtüktür. Bir önermenin anlamının anladığımız şeylerin sınırsız bütünlüğü gizil güç olarak barındıran ve sınırlayan birliği temsil ettiği kuşku götürmez. Gözle görülür her şey görünmeze bağlıdır. İşitilebilir işitilmeze, sezilebilir de sezilmeze, tasarlanabilir de tasarlanamaza. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.